Evet arkadaşlar, bugün aslında canlı yayın yoktu ama size bugün kan pıhtılaşmasını anlatacağım. Bu oldukça biliyorsunuz önemli bir şey. İleride bu kalp krizine yol açabilir, gebelerde düşüğe yol açabilir, felç geçirmenize yol açabilir. Bu kan pıhtısı biliyorsunuz. Birkaç yıl önce ne geçirmiştik? Covid geçirmiştik. Covid döneminde kan pıhtılaşması çok artmıştı. Dolayısıyla halen bunun etkisini gören hastalar var, insanlar var. İşte erken yaşta kalp krizi geçiriyorlar. Göğüs ağrısı oluyor. Akciğere pıhtı atıyor vesaire. Kan pıhtısı nedir? Kan pıhtısı niye olur? Kan pıhtısının oluşmasında en önemli testlerden biri fibrinojendir arkadaşlar. Fibrinojen testini size anlatacağım. Bu fibrinojen yüksekse ne olur? Fibrinojen düşükse ne olur? Ve bu kan pıhtısı nasıl böyle giderilir? Bugünkü konumuz bu olacak arkadaşlar. Aslında bir canlı yayın yapmayacaktım ama canlı yayın olsun. Yani böyle sohbet tarzında olur. Ben de arada yine sorunuz varsa cevaplarım. Şimdi arkadaşlar, fibrinojen nedirle başlayalım hemen. Çünkü biliyorsunuz fibrinojen testi çok yapılan bir test. Bakın burada bir fibrinojen testi var. Oklarla işaretledim. Ne çıkmış? Bu hastada 362 çıkmış. Fibrinojen normal referans aralığı yaklaşık 170 ile böyle 420 miligram bölü desilitre arasında olan bir nedir? Pıhtılaşma faktörüdür. Şimdi arkadaşlar fibrinojen niye önemli? Birazdan göstereceğim. Pıhtılaşma kaskatı denen bir şey var. Yani damarlarınız hasar gördüğü zaman veya herhangi bir nedenle vücutta bir takım hastalıklar dolayısıyla onu sayarım. Pıhtılaşma olayı olur. Pıhtılaşma olayında bir takım pıhtılaşma faktörleri var. Böyle pıhtılaşmayı sağlayan. Bunlar böyle birbirini tetikler. Tetikleyince en sonunda ne oluşur arkadaşlar? Hatta resimden şimdiden göstereyim. Pıhtılaşma sonucunda fibrinojen denen bir madde neye döner? Fibrine döner. Fibrin de damardaki o kanamayı arkadaşlar böyle ağ gibi çıkar. Bakın fibrin ağı diyoruz. Pıhtılaşmanın iki tane yolu var. Bir intrinsik yol, bir ekstrinsik yol diye böyle bir takım bakın bu sayılar pıhtılaşma faktörlerini gösteriyor. 12 11'i aktive ediyor, 11 9'u aktive ediyor falan böyle en sonda faktör 10 ne yapıyor? Protrombini trombine çeviriyor. Trombin de ne yapıyor? Fibrinojeni fibrine çeviriyor. Fibrin daha sonra işte faktör 13 ile ne oluyor? Fibrin ağına dönüşüyor ve bu ağ gidiyor. Damarınızda arkadaşlar o kanayan bölgeyi pıhtı olarak tıkıyor ve kanamayı durduruyor. Şimdi bu pıhtılaşmanın ne önemi var arkadaşlar? Bunun önemi şu. Pıhtılaşma sizin kanamanızı durduran ana yol. Önce trombositler biliyorsunuz. O kanayan yere damağınıza mesela gidiyor. Bir tıkaç oluşturuyor ama trombositlerin gücü az. Kanama çok büyükse trombositler işe yaramaz. Yani pıhtılaşma aktive oluyor. Pıhtılaşma sisteminde en son fibrinojen denen bir protein var arkadaşlar. Bakın şimdi fibrinojeni bir daha göstereyim mesela burada. Fibrinojen fibrine dönüyor. Şimdi fibrinojen nedir? Ve niye istenir? Fibrinojen arkadaşlar karaciğerimizin yaptığı bir aslında protein. Bu pıhtılaşma faktörlerinden biri. E, Doktor bu fibrinojen testini sizden niye ister? Genellikle sizde bir ya kanama durum vardır ya da kan pıhtılaşmasıyla giden bir hastalık durum vardır. Mesela kanama durum nedir? Burun kanamanız vardır. Geçmeyen, zor geçen. Diş eti kanamanız vardır. İdrarınızda kan çıkabilir. Gaytanızda, dışkınızda kan çıkabilir. Veya derinizde bir morarma, kanama olabilir vesaire. Bu gibi durumlar varsa veya tam tersine pıhtılaşmanız artmışsa mesela akciğere bir pıhtı atmışsa daha önceden geçirmiş bir kalp krizi öykünüz varsa göğüs ağrınız varsa vesaire ya da işte damarlarınızda ayaklarınızda böyle morarmalar varsa kanama veya pıhtılaşma riskinin arttığı durumlardan doktorun şüphelenirse bu testi ister arkadaşlar. Fibrinojen testini ister. Fibrinojen testi bakın gördüğünüz gibi çok sık istenen bir test.
diğer pıhtılaşma testleriyle beraber D-dimer, PT, INR, APTT vesaire onunla beraber çok sık istenen bir test. Peki doktorunuz diyelim bu testten şüphelendi. Fibrinojeniniz e, testiniz yapıldı. Fibrinojeniniz düşük geldi diye. Ne olur? Şimdi arkadaşlar bu test düşük gelirse, fibrinojen testiniz düşük gelirse sizde kanama riski artar. Çünkü fibrinojen eksik olacağı için pıhtılaşma ne olur? Yeterince olmaz. Kanama riskiniz artar. Peki bu fibrinojen niye düşer? Bunun çok fazla nedeni var. En nadir nedenler nedir? A fibrinojeni denen genetik bir hastalık. Bunda hiç fibrinojen üretilmez ama bu nadir görülür. Böyle milyonda bir görülür. Disfibrinojeni denen bir durum var. Yine bunda olabilir. Hipofibrinojeni denen bir durum var. Onun dışında karaciğer hastalıkları. Karaciğeriniz arkadaşlar hasta ise ne olur? Karaciğeriniz hasta ise fibrinojen yeterince üretilemeyeceği için fibrinojen seviyeniz yine düşer. DIC denen bir durum var. Dissemine intravasküler koagülopati diyoruz. Bunda fibrin yıkım ürünleri artar, trombin artar. Fibrinojen azalır. Çünkü fibrinojen sürekli fibrine döner. Damarlarda böyle yaygın pıhtılaşmalar olur. Daha sonra kanamalar olur. Böyle tehlikeli bir durumdur. Yine bunda arkadaşlar ne olur? Fibrinojen seviyeniz düşer. Onun dışında yine bazı otoimmün hastalıklarda, kanserlerde, yeterli beslenememede ve nedir? Sık sık kan nakli alanlarda fibrinojen seviyesi düşebilir arkadaşlar. Fibrinojen düştü bir de ne demiştik? Kan pıhtılaşma riskiniz, tam tersi pardon, kanama riskiniz artar. Şimdi bizi ilgilendiren asıl daha sık görülen, daha tehlikelisi nedir? Fibrinojen niye yükselir? Ve fibrinojen yükseldiği zaman ne olur demiştik? Pıhtılaşma, kan pıhtılaşması artar, emboli riski artar. Peki fibrinojen niye yükselir arkadaşlar? Bunun da nedenleri genellikle nedir? Bir takım infeksiyonlar, inflamasyonlar, kanserler, eklem iltihapları, romatoid artrit, bir takım skleroderma, lupus gibi hastalıklar. Yine böbrek hastalıkları, kalp krizi, felç geçirme ve gebelik. Onun dışında bazen doğum kontrol hapı alanlarda yine fibrinojen artabilir. Çünkü bu ilaçlar fibrinojen üretimini arttırır. Gebelikte niye fibrinojen artar? Çünkü kanama riski olmasın doğumda bebek aşırı kanamadan kaybedilmesin diye böyle bir mekanizma var. Onun dışında yine aşırı stres yine fibrinojen seviyenizi arttırır arkadaşlar. Aşırı streste hem kortizol seviyeniz de artar. Bu interleukin 6 ile böyle fibrinojen seviyenizi yükseltir. Yine nedir? Alkol kullanımı ve sigara. Sigara ile fibrinojen seviyeniz öyle bir yükselir ki bazen bıraktıktan 10-15 sene sonra bile düşmez. Hatta sigara içenlerden olur. Pıhtılaşma riski, damar tıkanması riski artar. Şimdi fibrinojen seviyeniz işte bu gibi durumlarda artar. Bu böyle olunca ne olur? Pıhtılaşma riskiniz artar dedik. Mesela kalp krizi, felç, geçirme riskiniz artar. Gebelerde mesela düşük riski artar. Akciğer emboli ile pulmoner hipertansiyon vesaire gelişebilir. Erkenden hastaneye yetişemezseniz ve büyük bir damar tıkanırsa ne olur? Ölüm riski bile artar. Onun için fibrinojen önemli. Kan pıhtısı genellikle fibrinojen yüksekliğiyle görülür. Beraber D-dimer, fibrin yıkım ürünü gibi testler de yüksek çıkar. Peki fibrinojen yüksek diyelim arkadaşlar. Kan pıhtısı var. Bu nasıl düşürülür diye bir soru aklınıza gelebilir. Hemen bunun tüm videolarda olduğu gibi önce nedir? Nedeni bulunur. Niye yüksek olduğu bulunur. Daha sonra buna yönelik tedavi başlanır. Bir hastalık varsa o hastalıklar giderilir. Onun dışında sigarayı ve alkolü kesinlikle bırakıyorsunuz. Onlar riski artırır. Stresten uzak duruyorsunuz arkadaşlar ve düzenli dengeli besleniyorsunuz. Bol bol su içiyorsunuz. Sizin yapacağınız bunlar. Hafif böyle yürüyüşler de yapabilirsiniz. Hareketsiz kalmayın. Onun dışında o hastalıklar varsa o hastalıklar giderilir. Ki böylece fibrinojen yükselmesin. Akciğere, kalplere pıhtı atmasın. Beyne pıhtı atmasın. Felç vesaire kalp krizi gelişmesin. Evet arkadaşlar. Fibrinojen böyle. Yani, herhangi bir sorunuz falan varsa yine videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Böyle ara ara testleri anlatacağım.
Önemli bir test bu fibrinojen. Tekrar göstereyim bakın. Nokta işaretli. Dediğim gibi bunun yüksek olması yine pıhtılaşma riskini arttırır. Mesela COVID döneminde fibrinojen seviyeleri çok yüksektir arkadaşlar. İşte o da maalesef damar tıkanıklıkları, kalp hastalıklarıyla gidiyor. Evet. Fibrinojen böyle arkadaşlar. Yine bununla ilgili sorunuz varsa videonun alttan bana sorabilirsiniz. Bir başka canlı yayında yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.